Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiçbir kızartma işlemi yapmadan yapımı oldukça kolay, çok lezzetli fırında bostan patlıcanı yemeği tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli yemeğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 3 adet bostan patlıcanı kullandım. Patlıcanları güzelce yıkadım ve süzdürdüm. 1 adet patlıcanı alıyorum, ortadan ikiye kesiyorum. Bu işlemi yaparken patlıcanların kök kısımlarını temizlemiyoruz. Orayı da aynı şekilde ikiye bölüyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. İkiye bölmüş olduğum patlıcanların iç kısmını alıyorum. Kenarından 1 santim aralık bırakarak bostan patlıcanın içerisini çıkartıyorum. İç kısımlarını atmıyoruz, bunları iç harcında kullanacağız. Patlıcanların hepsini bu şekilde yaptıktan sonra içerisinden çıkartmış olduğumuz bölümünü başka bir kaseye alıyorum. Patlıcanların içini ve dışını yağlamak için kasenin içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı zeytinyağını ekliyorum. Bu iki malzemeyi güzelce karıştırdıktan sonra patlıcanların hem içini hem de dışını fırça yardımıyla güzelce yağlıyorum. Yağlamış olduğum patlıcanları fırın kağıdı serdiğim borcamın içerisine yerleştiriyorum. Bu arada fırınımızı da 200 derece alt üst ayara açtık. Yemeğimizi sıcak fırına koyacağız. Hazırlamış olduğum patlıcanları fırınımıza götürüyoruz. Patlıcanların içerisinden çıkartmış olduğum bölümleri küp küp olacak şekilde doğruyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bütün patlıcanların iç kısmını güzelce doğradım. Derince bir kasenin içerisine aldım. Yayvan tencerenin içerisine çeyrek çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. İçerisine 150 gram dana kıymasını koyuyorum ve güzelce karıştırarak kavuruyorum. Bu aşamada patlıcanların topak topak olmaması için karıştırarak kavurmaya özen gösterin. Tarifimde 1 adet kuru soğan kullandım. Kuru soğanları küçük küçük doğradım. Onu da kıymaların içerisine ekliyorum. Kuru soğanların diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Daha sonra içerisine 2 diş sarımsağı küçük küçük doğruyorum. İsterseniz sizler bu aşamada rendeleyebilirsiniz. 1 dakika boyunca da sarımsakları soğanlarla birlikte kavuruyorum. Tarifimde 3 adet sivri biber kullandım. Tencerenin içerisine doğramış olduğum sivri biberleri ekliyorum. Onu da güzelce kavuruyorum.
Bostan patlıcanların içerisinden çıkartmış olduğumuz bölümleri de yemeğimizin içerisine ekliyoruz. Yemeğimizi bu şekilde yaptığımız zaman gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Böylelikle kıymayı da biraz az kullanmış oluyoruz. Kavrulan patlıcanların içerisine 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekliyorum. Salçanın kendine has ekşi bir tadı olduğu için sizler de yemeğinize salça koyduğunuz zaman güzelce kavurun. Böylelikle yemeğinizi daha lezzetli hale getirmiş olursunuz. Tarifimde 2 adet domates kullandım. Domatesleri küçük küçük doğradım, onu da yemeğimizin içerisine ekliyoruz. Domatesler tamamen pişip suyunu bırakıncaya kadar bu şekilde pişiriyoruz. Tarifimde baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiberi kullandım. Baharatları da koyduktan sonra bütün aromaların birbirine geçmesi için karıştırarak tekrar kavuruyorum. Sizler bu aşamada isterseniz baharat miktarını artırıp ya da azaltabilirsiniz. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. 2 dakika boyunca domatesler suyunu tamamen salıncaya kadar pişiriyoruz. Domatesler suyunu saldı. Bu bizim için yeterli. İç harcını artık ocağımızdan alıyoruz. Patlıcanlarımızı ön pişirme olarak 20 dakika boyunca pişirdik. İç harcımız da pişti. Her ikisini artık birleştiriyoruz. Hazırlamış olduğum iç harcını bostan patlıcanların içerisine koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Yemeğimiz daha güzel gözükmesi için üzerine domates ve biber koyuyorum. Bu arada fırınımız hala sıcak. Bu aşamadan sonra çok fazla pişirme işlemi yapmıyoruz. Hazırlamış olduğumuz yemeğimizi sıcak fırına götürüyoruz. 200 derecelik fırınımızda sadece 15 dakika daha pişirdik. Yani ön pişirme ile birlikte toplamda 35 dakika boyunca yemeğimizi fırında pişirmiş olduk. Yemeğimiz hala sıcakken servise hazırlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir kızartma işlemi yapmadan çok kolay bir şekilde yemeğimizi hazırladık. Görüntüsü ve lezzeti de gerçekten çok güzel oldu. Servis tabağına koymuş olduğum patlıcanları maydanozlarla süslüyorum. Sizlere bir de bu güzel yemeğin iç dokusunu göstermek istiyorum. İçi ve dışı lokum gibi pişmiş gerçekten çok lezzetli yemeğimiz oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Yapımı oldukça kolay olan bu yemeği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu leziz yemeğin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.